İngiltere medeniyetini yok etmek için 3 tane nükleer başlıklı füze yollamamız yeter. Dakikalar içinde ne olduğunu dahi anlayamayacakları bir yıkım yaşarlar. Bu kan donduran cümleler Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalındaki uzmana ait. O bunları anlatırken ekranda dönen görüntüler de bir hayli ilginçti. Rusya'nın farklı bölgelerinden çıkan nükleer füzeler dakikalar içinde İngiltere'nin içlerine süzülüyordu. Simülasyona göre atılan 3 Rus nükleer füzesi gerçekten de Birleşik Krallık için yolun sonu olabilirdi. Ancak bunlar Rusya'nın iddiası. Gerçekten atabilirler mi? Bu ayrı mesele. Ama atarlarsa İngiltere bunlara karşı kendini savunabilir mi? İşte asıl soru bu. Yeni videomuzda Rusya'nın İngiltere'ye ve haliyle Avrupa'ya yönelik bir nükleer saldırı senaryosunu ele alacağız. Rusların elindeki nükleer seçeneklere bakacak, İngilizlerin bunları durduracak yeteneği olup olmadığı sorusuna yanıt arayacağız. Hazırsanız İngiltere'nin kıyamet senaryosuna dair tahminlere başlıyoruz. Rusya lideri Vladimir Putin çok uzun yıllardır görevinin başında. Rusya, onun ilk başkan olduğu dönemden bugüne çok değişti. Daha önce Rus istihbarat servisleri için çok zorlu görevlerde bulunan Putin için tahmin edilmesi en güç liderlerden biri deniliyor. Onunla çok sayıda görüşme yapan yabancı liderler emekli olup da anılarını yazmaya başladığında Putin'le ilgili muhakkak ayrı bir parantez açıyor. Sadece liderlerle görüşmelerinde değil, rutin hayatında da hep dikkat çeken yönler var. İlginç fotoğrafları, yürürken bir tarafının hiç hareket etmemesi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 8 dakikalık videoda ellerinin bir kez dahi kıpırdamaması, Rus muhaliflere yönelik kameralar önündeki tavırları gibi çok farklı örnekler vermek de mümkün. Ama günün sonunda hepimizin aklında tek bir soru var. Bu denli kestirilemez bir lider olsanız dahi, konu nükleer olsa dahi bu tür yaklaşımlar sergileyebilir misiniz? Kamuoyunda son dönemlerde konuyla ilgili haberlerin neredeyse hepsinin manşetinde nükleer savaş var. Evet, Putin'in de ısrarla bu kelimeyi sıkça kullandığını, hatta süreçle ilgili imzalar atıp giderek daha somut bir hale getirdiğini biliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada nükleeri kullanan ülkenin de günün sonunda belini doğrultması pek mümkün görünmüyor. Evet, Amerika kullandı ve kendisine bir şey olmadı. Ancak o zaman nükleer bomba sadece onda vardı. Şimdi çok farklı ülkelerde mevcut. Eğer cin şişeden bir kez çıkarsa artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Rusya bunların farkında mı? Bizce evet. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşının mevcut durumunu incelediğimizde Moskova'nın böylesine büyük bir kartı oynamasının mantıklı bir sebebi de görünmüyor. Şu an istedikleri zaman Ukrayna'nın derinliklerini vurabiliyorlar. Ayrıca bozguna uğrayan, dağılan bir görüntüleri de yok. O zaman neden Putin yeni bir kararname imzaladı ve Rusya'nın gerekirse nükleer silah kullanacağını duyurdu? Bu sorunun cevabı için farklı sebeplerden bahsetmek mümkün. Örneğin geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkanı Joe Biden gider ayak bugüne kadar vermediği izni verdi. Ukrayna'nın Rusya topraklarına karşı Atacams füzelerini kullanmasını onayladı. Benzer şekilde İngiltere'de Storm Shadow uzun menzilli füzelerin Rus hedeflerine atılmasına yeşil ışık yaktı. Burada bir parantez açalım. Sanki bu izin tüm Rus toprakları için geçerli gibi bir algı var. Ancak gerçek öyle değil. Amerika ve İngiltere'nin verdiği izin Rusya'nın Kursk bölgesiyle sınırlı. Gelelim Rusya'nın bu hamlelere cevabına. Her şeyden önce şunu belirtelim. Dünyadaki nükleer silaha nükleer silah dengesi Putin'in son imzasıyla bozulmadı. Daha önce de balistik füzelerle saldırıya uğramaları halinde yanıtlarının nükleer olacağını ilan etmişti Ruslar. Putin'in son kararnamesi meseleyi ilgilendiren ülkeler açısından kritik. Uzatmadan tek cümleyle söyleyelim. Eğer Ukrayna Rusya'ya bağımsızlığını tehlikeye düşürecek kadar büyük bir saldırı düzenlerse, Moskova'nın yanıtı yardım eden herkesi de kapsayacak şekilde nükleerlerle vurmak olacak. Putin bunun imzasını attı. Bir parantez daha açalım. Son kararnamede Ruslar kapsamı da genişletti. Eskiden balistik füzeler yazan kısma savaş uçakları, kamikaze İHA'lar, SİHA'lar, elektronik harp gibi detaylar da ekledi. Bunlarla yapılan saldırılarda nükleerlerle yanıt vermek için geçerli olacak. Ancak bir kez daha altını çizelim. Rusya'nın bütünlüğünün tehlikeye düşmesi burada asıl mesele. İşin politik kısmı böyle.
Şimdi gelelim sahaya. Ruslar eğer kendi televizyon kanallarında duyurdukları gibi örneğin İngiltere'yi vurmak isterlerse ellerindeki seçenekler neler? Londra, üzerine doğru gelen nükleer füzelerden kendini koruyabilir mi? Rus devlet televizyonunda geçen hafta bir yayın yapıldı. Özetle, eğer Amerika çok ileri giderse elimizde bütün Avrupa başkentlerine yetecek kadar nükleer başlık var diyorlardı. Programda anlatılanlara göre Rusya'nın bunun için çok büyük bir efor harcamasına da gerek yoktu. Kaliningrad'dan ateşlenecek füzeler bile bunu yapabilirdi. Almanya'daki Amerikan üslerini ve askeri tesisleri yerle bir edebilirlerdi. En çok dikkat çeken kısımlardan biri de Rus Kuzey Filosu'nun İngiltere'ye karşı muhtemel nükleer taarruzunu içeren bölümdü. Buna göre Rusya sadece Londra'yı değil, Manchester ve Birmingham'ı da vurabilirdi. İngiliz donanmasının kalbi olan noktaları yerle bir etmek Rus füzeleri için hiç de zor değildi. Bu noktada bahsi geçen yerlerden biri de donanma üssü Spiker Clyde oldu. İngiltere'nin nükleer denizaltıları burada konuşlanıyordu. Ruslar animasyon videosunda seçtikleri yerlerle ciddi mesaj da veriyordu. Nihayetinde askeri uzman ağzındaki baklayı çıkardı. İngiltere medeniyetini imha etmemiz, Happy Top'u nükleer başlıklı 3 füzeye bakar dedi. Bu programı izleyen İngilizlerin neler düşündüğünü tahmin etmek zor değil. Video böyle. Peki gerçeklik payı ne? Önce saldıran tarafa bakalım ve Rusya'nın bu konudaki kabiliyetlerini anlatalım. Ruslar nükleer üçlemeye sahip bir ülke. Yani hem karadan, hem havadan, hem de denizden nükleer füze atabiliyorlar. Nükleer gücün sualtı ayağını Borei ve Delta 4 sınıfı nükleer denizaltılar oluşturuyor. Rus spikerin övgüyle bahsettiği Kuzey Filosu'nun envanterinde bu iki denizaltıdan da var. Delta 4 sınıfı denizaltılar oldukça güçlü. R-29 RMU Sinerva balistik füzelerinden 16 adet taşıyabiliyor. Bu füzelerin menzili 8300 kilometre. 4 adet MIRV taşıyorlar. MIRV kelimesini duyduğunuzda hayal etmeniz gereken tek bir şey var. Farklı hedefleri vurmaya amaçlayan ve üzerinden birden fazla termonükleer savaş başlığı taşıyabilen balistik füzelere bu isim veriliyor. Füzenin 4 başlıkla ulaşabildiği nükleer etki gücü 500 kiloton. Küçük bir hatırlatma yapalım. Amerika'nın Hiroşima'ya attığı nükleer bomba 18 kiloton gücündeydi. Bahsettiğimiz tek bir füze 500 kiloton güce ulaşabiliyor. Gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan gücün ve aslında yıkımın da nasıl dehşet bir hal aldığını görüyoruz. Delta 4 denizaltılardan sadece Sinerva ateşlenmiyor. Daha gelişmiş bir versiyon olan Liner modeli de bu platformdan atılabiliyor. Onun da menzili 11.000 kilometreye kadar ulaşıyor. 100 kiloton gücündeki tek bir füze 12 ayrı nükleer başlık taşıyabiliyor. Borei sınıfı denizaltılarda ise Bulava sınıfı balistik füzeleri görüyoruz. Bu platforma 16 ayrı füze sığdırmak mümkün. Tek bir füze 10-16 arası nükleer başlık taşıyor. Menzili 8300 kilometre civarında. Düştüğü yerde 100 kilotondan fazla bir etki yaratıyor. Açık kaynaklara göre bu füzelerden sadece bir tanesinin maliyeti 45 milyon dolar seviyelerinde. Denizlerde durum bu. Karaya geçtiğimizde en gelişmiş füzelerden biri olan RS-28 Sarmat dikkat çekiyor. 10 adet 750 kilotonluk nükleer başlık taşıyabilir. Atıldığı yerde hayat belirtisi kalması neredeyse imkansız. Rusların bu füzeyi resmi adıyla değil de şeytan olarak kodlaması boşuna değil. RS-28 füzesinin bir önceki modeli R-36M2 aktif olarak kullanılıyor. Modernize edilen füzelerde 10 adet 550 ila 750 kiloton gücünde başlık bulunuyor. Füzenin menzili taşıdığı savaş başlığı sayısına göre 10.000 ila 16.000 kilometre arası değişiyor. Karadan atılabilecek nükleer füzelere bir başka örnekse RS-18. 10.000 kilometrenin biraz üzerinde menzili var. Son derece etkili olan füze üzerinde 1 megatonluk savaş başlığı taşıyabiliyor. Hedefe göre başlıkta güncelleme yapmak mümkün. Eğer 1 megaton değil de daha düşük bir nükleer saldırı yapmak istiyorsanız 6 adet başlıkla 400 kiloton güce ulaşıyorsunuz. Rusya'nın bu füzeleri hipersonik süzülme araçlarıyla donattığını da ekleyelim. Dediğimiz gibi Rusya'nın karadan ateşlenebilecek nükleer silahlarda eli bir hayli geniş. Envanterdeki en yeni balistik füzelerden biri de RS-14 Yars. Menzil 11 ila 12 bin kilometre seviyelerinde. Savaş başlığı ise 3 adede kadar çıkabiliyor ve 200 kiloton güç üretiyor. Rus balistik füzelerinin gelişiminde Topol füzelerinin tarihi bir yeri var. Pek çok füze ya bunun üzerinden geliştirildi ya da modernize edilmiş hali olarak piyasaya çıktı.
Topol da gelişen teknolojiye uyum sağladı. En yeni modeli Topol-M olarak kodlanıyor. Ancak nükleer başlık taşıyamıyor. Şimdi gelin bir an için Rusya'nın İngiltere'ye 3 balistik füze ateşlediğini varsayalım. Kafamızda kurduğumuz muhtemel saldırıda bu füzelerin 18 ila 50 arasında nükleer başlık taşıdığını belirtelim. Normalde 1 kilotonla 100 kiloton arasındaki savaş başlıkları için taktik nükleer başlık ibaresini kullanmak mümkün. Senaryomuzda 100 kiloton gücündeki tek bir nükleer başlığın İngiltere'ye ulaştığını düşünelim. Ve bunu yaparken de nükleer silahların tesir gücünü anlamak için kullanılan çok yaygın bir simülasyon programından faydalanalım. Simülasyonda önce etki gücünü seçtik. 100 kiloton. Ardından bombanın atılacağı şehri Londra olarak işaretledik. Sisteme göre böyle bir senaryoda başkentte ilk anda 130 bin ila 260 bin arasında kişi hayatını kaybedecek. Yaralı sayısının ise ilk patlama anında 350 bin ila 900 bin kişi arasında olacağı tahmin ediliyor. Ki nükleer saldırıdan sonra yaralanma meselesinin zamana yayıldığını ve etkilerinin nesiller boyu sürebileceğini unutmamak gerek. Eğer senaryomuzdaki bomba Londra'ya değil de bir İngiliz askeri üssüne atılsaydı. Haritadaki konuma bu kez İngiliz Kraliyet Donanması'nın kalbi olan Portsmouth üssünü yazıyoruz. Burada uçak gemileri de dahil olmak üzere çok sayıda muharip deniz platformu var. Simülatöre göre ilk anda ölmesi beklenen kişi sayısı 80 bin, yaralının ise 60 bin olacağı yazıyor ekranda. Rusya'nın nükleer saldırı için farklı seçenekleri var. Burada tüm bu bomba isimlerini ve özelliklerini yazmak işin özünü ıskalamamıza neden olabilir. Bu nedenle nükleer başlık meselesini burada kapatıp madalyonun savunma yüzünü çeviriyoruz. Temel bir sorumuz var. Balistik füzeleri önlemek mümkün mü? Bu soruya yanıt vermeden önce kısa bir parantez açıp geçtiğimiz günlerde yaşanan bir örneği hatırlatalım. Rusya geçtiğimiz günlerde Ukrayna'yı güçlü bir şekilde vurdu. Daha önce geniş çaplı benzer saldırılara şahit olmuştuk. Ancak uluslararası ajanslar ve Ukrayna medyası ilginç bir son dakika gelişmesi yaptı. Buna göre Ruslar Ukrayna'ya kıtalar arası balistik füze atmıştı. Ki eğer bu doğruysa dünyada bu füze ilk kez gerçek bir savaş ortamında kullanılmış olacaktı. Rus lider Putin'in olayın ardından yaptığı açıklama sis perdesini de araladı. Dnipro'ya atılan füze Oreşnik isimli bir balistik füzeydi. Rusya bu füzeyi ilk kez kullanmıştı. Ruslar bu füzenin bir benzerinin başka bir ülkede henüz bulunmadığını iddia etti. Hatta daha da ileri gidip bu füzeyi durduracak bir güç de yok ifadesini kullandı. Amerikan tarafı ise aslında Oreşnik'in 2011'den bu yana test edilen RS-26 Rubes füzesinin geliştirilmiş hali olduğunu öne sürdü. Şimdilik kimin doğruyu söylediğini bilmek de, Oreşnik'e ait detayları öğrenmek de mümkün değil. Az önceki sorumuza yeniden dönelim. İngiltere ya da daha bütünsel sorarsak Avrupa kendisine yönelik balistik füzeleri önleyebilecek güce sahip mi? Eylül 2009'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı koltuğunda oturan isim Barack Obama'ydı. İlk işlerinden biri Avrupa Aşamalı Uyum Yaklaşımı projesini hayata geçirmek oldu. Buna kısaca EPA deniliyor. En temel haliyle Avrupa'nın füze saldırılarına karşı NATO tarafından güçlü şekilde korunmasını amaçlıyor. O dönemde olağan şüpheli İran'dı ve EPA Avrupa'yı İran'dan geleceğine inanılan balistik füzelere karşı koruyacaktı. Bu maksatla Romanya ve Polonya'ya son derece gelişmiş sistemlere sahip üsler inşa edildi. Malatya Kürecik'teki erken uyarı radar sistemi de bu ağa dahil oldu. Son ayaksa İspanya'nın Rota limanına konuşlu Amerikan donanmasına ait destroyerlerdi. Almanya'nın Ramstein bölgesindeki Amerikan üssü komuta merkezi seçildi. NATO bu sistemin tamamen koruma amaçlı olduğunu defalarca vurguladı. Hazır BOA'dan bahsetmişken içindeki önleme sisteminin mantığını da çok temel bir çerçevede anlatalım istiyoruz. Aegis sistemi uzun yıllardır Amerikan donanmasının bel kemiğini oluşturuyor. Dünyanın kendi alanındaki en iyilerinden biri olduğu konusunda herkes hemfikir. Sisteme dair bilgilerin büyük kısmı çok gizli statüsünde. Bu nedenle sadece açık kaynaklara yansıyan sınırlı detaylarla yetinmek durumundayız. Projede MK-41 dikey atım sistemi kullanılıyor. SM-3, SM-6 ve SM-2 gibi hava savunma füzelerini ateşleyebiliyor.
Ayrıca Tomahawk'ları da hedefe gönderebiliyor. Ki aslında EPA projesi ortaya ilk çıktığında her ne kadar İran bahsi geçse de Rusya'nın çok ciddi muhalefet etmesinin sebebi buydu. Ruslar İran tehdidi bahanesiyle Amerika ve NATO'nun nükleer başlık takılabilen seyir füzelerini ateşleyebilecek rampaları kendi burunlarının dibine getirdiği iddiasındaydı. Birkaç cümleyle işin teknik kısmına da değinelim. Balistik füzeleri imha etmek için en uygun zaman fırlatma aşaması. Bununla birlikte uydular dahi bir balistik füze fırlatıldıktan ancak 30 saniye sonra fark edebiliyor. Balistik füzelerin imha edilmeye uygun olduğu bir diğer kısma orta yol aşaması deniyor. Sistem mantık olarak balistik füze ve ona karşı atılan füzenin bir yerde kesişmesi üzerine kurulu. Bunu söylemesi kolay. Ancak son derece hızlı giden ve kimi zaman manevralar yapabilen bir füzeye karşı koyabilmek çok zor. Bu süreci mermiyi mermiyle vurmak gibi düşünebilirsiniz. Batı'nın bu iş için kullandığı en temel füze SM-3. Bilindik hava savunma füzeleri gibi savaş başlığı ya da patlayıcı taşımıyor. Bunun yerine kısa ismi EKV olan atmosfer dışı imha aracı taşıyor. Balistik füzeye en yaklaşılan anda EKV kısmı ayrılıyor. Üzerindeki kamera sayesinde aldatılma ihtimali çok düşük. Çünkü bizzat o kütüphanesindeki füze görseline göre ilerliyor. Heybesindeki 4 küçük motoruyla son rota düzeltmesini yapıyor ve balistik füzeye kilitleniyor. Geriye tek amacı kalıyor: balistik füzeye çarparak onu imha etmek. İlk geliştirilen SM-3IA ve SM-IB füzelerinin uzun menzilli balistik füzeleri orta yol aşamasında vurabildiği kabul ediliyor. Bu füzeler 160 kilometre yükseğe çıkabiliyor. Yatay menzilleri ise 600 kilometre dolaylarında. Bahsettiğimiz füzelerin birim maliyetinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğunu ekleyelim. Balistik füze için durum bu. Ancak Rusya'nın eli kıtalar arası balistik füze dolu. Sorumuzu hatırlatalım. Avrupa kıtalar arası balistik füzeleri durdurabilir mi? Amerika ve Japonya SM-3 füzesini kıtalar arası balistik füzeleri engelleyebilecek şekilde tekrar geliştirmek için kolları sıvadı. Eskisine göre daha hızlı füzeler geliştirildi. Menzil ve irtifa değerlerinde ciddi iyileştirmeler yapıldı. Simülasyon testlerinde kıtalar arası balistik füzeleri durdurduğu iddia ediliyor. Yine de pek çok uzmanın kafalarında soru işareti yok değil. SM-3'ten önce kıtalar arası balistik füzeleri engellemek için geliştirilmiş başka bir füze daha vardı aslında. GBI olarak kodlanan bu füze tamı tamına 75 milyon dolar değerindeydi. Ki testlerde kıtalar arası balistik füzeyi engelleme oranı %10 civarında gözlendi. Oranın %90 seviyelerine gelmesi için hedefe 4 ayrı GBI atılması gerekiyordu. Pentagon ise o dönemki eleştirilere bilmediğiniz şeyler var, bize güvenin minvalinde yanıtlar vermişti. Balistik füzeler eğer orta yol aşamasında vurulmazsa artık terminal aşama denilen atmosfere giriş kısmına geçiyor. Bu da artık hedefe doğru çok büyük bir hızda gelen son derece etkili bir füze anlamına geliyor. Amerika bu noktada katmanlı bir hava savunma sistemine güveniyor. Eğer SM-3 ile hedefi vuramazlarsa daha düşük irtifada SM-6'nın işi halledebileceğine inanıyorlar. Bu füze 34.000 metreden daha yüksekteki hedefleri vurabiliyor. Menzili 240 kilometre. Savaş başlığı ise 64 kilogram. Güncel fiyatı yaklaşık 4 milyon dolar. Amerika haricinde Japonya ve Avustralya tarafından da kullanılıyor. Güney Kore ve İspanya'nın da muhtemel müşteri olacağı konuşuluyor. Amerika'nın elinde daha alçak irtifa için SM-2 Block 4ER olduğunu belirtelim. Bu füzeler SM-2'den daha uzun menzilli. SM-6 geliştirilene kadar yükü üstlenmeleri bekleniyor. Amerikan donanmasında bu aralar en sık kullanılan füzelerden. Ancak SM-6 geldiğinde kullanımdan kalkması bekleniyor. Bahsettiğimiz hava savunma şemsiyesinin son bileşeni AN/TPY-2 ve THAAD sistemi. AN/TPY-2 son derece gelişmiş bir radar sistemi. Balistik füzelerin tespitinde kullanılıyor. Düşman füzeleri 870 ila 3000 kilometre öteden görebiliyor. Radarla tespit etmek yetmiyor. Bir de karşı füze atmanız gerekiyor. İşte burada da THAAD devreye giriyor. THAAD, Amerikan Lockheed Martin üretimi. Hem atmosfer içinden hem de atmosfer dışından gelen balistik füzeleri engellemek için tasarlandı. Orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemi olarak adlandırılıyor. Patlayıcı madde içeren başlık yerine imha için kinetik vuruş teknolojisini kullanıyor. Sistem terminal safhasındaki füzelere karşı etkili. Ancak atmosfer dışındaki yörüngede ilerleyen füzeleri de imha edebiliyor.
ses hızının 8,2 katı hızla hedefe yöneliyor. 200 kilometre menzile 150 kilometre irtifa değerine sahip. Sadece bir füzenin birim maliyeti 16 milyon doların üzerinde. Tek bir batarya, 2 mobil komuta istasyonu ve bir de radarı eklediğinizde fatura 1,6 milyar dolara yükseliyor. Amerika haricinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde TİHAD sistemi kullandığını belirtelim. Videonun başında size EPA sisteminden bahsetmiştik. Amerika öncülüğünde NATO şemsiyesi kurulması ve Avrupa'nın balistik füzelere karşı korunmasını amaçlayan bir işti. Avrupa'nın halihazırda sahip olduğu hava savunma ve anti-balistik füzeleri de bu sisteme entegre edilebiliyor. Haliyle son olarak ülkelerin envanterindeki bu kalemlere bakmamız gerekiyor. Bu noktada 3 füze öne çıkıyor. Kara konuşlu Patriot PAC-3 MSE bunlardan biri. Pek çok ülkenin envanterinde var. Hedefine çarparak imha ediyor. Çıkabildiği yükseklik 40 kilometre. 60 kilometre ötedeki bir balistik füzeyi ya da 120 kilometre uzaktaki uçağı vurabiliyor. Tek bir füzenin maliyeti 3,7 milyon dolar. Diğer füzemiz ise SM-2'nin orta menzilli modeli olarak bilinen MR serisi. 25.000 metreye çıkabiliyor. Avrupa ülkelerinin çoğunda donanma unsurlarınca kullanılan bu füze 170 kilometre uzaktaki bir hedefe angaja olabiliyor. Üçlünün son üyesi Aster 30 füzesi. En başta da sormuştuk. İngiltere kendini koruyabilir mi diye. İşte bunun cevabını verirken Aster 30 biraz daha öne çıkıyor. Bu füze İtalyan ve Fransız ortak üretimi. Hem kara konuşlu SAMP-T'lerde hem de deniz konuşlu PAMS sisteminde kullanılıyor. Birim maliyeti yaklaşık 2 milyon dolar. Aster 30 Blok 1 serisi 20.000 metre yüksekliğe çıkabiliyor. Hava hedefleri için menzil 120 kilometre ile sınırlı. Daha önce yapılan bir testte Aster 30 Blok 1'in kısa menzilli balistik füzeyi başarıyla imha ettiği görüldü. Fransa ve İtalya füzenin orta menzilli balistik füzeleri imha edebilecek yeni bir modelini geliştirmek için kolları sıvadı. Blok 1 NT olarak isimlendirilen bu füze 25.000 metre yüksekliğe çıkabilecek. Menzili ise 150 kilometre olacak. İngiltere, Aster 30 füzesini Type 45 hava savunma destroyerlerinde kullanıyor. Sistem PAMS olarak biliniyor. Type 45 destroyerlerde çok gelişmiş radarlar mevcut ki bazı açık kaynaklarda sistemin aynı anda 2000'in üzerinde hedefi izleyebildiği yazıyor. İngiliz donanması Aster 30 füzesinin Blok 0 versiyonunu kullanıyor ki ürünün balistik füze önleme kabiliyeti bulunmuyor. Bu nedenle ellerindeki Blok 0'ları daha gelişmiş olan Blok 1 NT'lerle değiştirmeyi düşünüyorlar. Aster 30 füzeleri ve Type 45 fırkateynleri İngiltere'nin yüksek irtifasını koruyan yegane sistemler. Hal böyleyken İngilizlerin Rusya tarafından atılacak balistik füzelere karşı koyma imkanı bulunmuyor. Belki terminal safhada son çare olarak Aster füzeleri ateşleyebilirler. Bu noktada az önce bahsettiğimiz EPA da İngiltere için seçeneklerden biri. Ancak bilhassa kıtalar arası balistik füzelere karşı hiçbir sistem ya da füzenin kesin bir önleme garantisi vermediğinin altını çizelim. Videomuzu bitirmeden önce son dönemlerde sıkça düşünülen bir meseleye de açıklık getirmek istiyoruz. Eğer nükleer bir bomba havada vurulursa bunun etkisi ne olur? Nükleer başlıkları patlatmak için özel bir reaksiyonun başlatılması gerekiyor. Bu nedenle çarpma veya patlama gibi dış etkenler nükleer reaksiyonu tetiklemiyor. Bununla birlikte savaş başlığına veya balistik füzenin kendisine zarar verebiliyor. Dağılan savaş başlığının yeryüzüne düşmesi ise yerel olarak radyoaktif kirlilik yaşanma riski bulunuyor. Uzmanlara göre bu risk nükleer savaş başlığının patlamasının yanında önemsiz kalıyor. Nükleer tehdidin dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemden geçiyoruz. Yaşı 40 ve üzeri olmayanların pek de aşina olmadığı bir süreç. 80'lerin sonundan itibaren bu tehdit giderek azalmış ve bir dönem hiç konuşulmamıştı. Şimdi ise her gün manşetlerde. Ancak başta söylediğimizi bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Cesaretle aptallığın arasında ince bir çizgi olduğu söyleniyor. Nükleer silahlar içinde işler pek farklı değil. Böyle bir silaha sahip olmakla onu kullanmaya karar vermek bambaşka şeyler. Ümit edelim kimse böyle bir çılgınlığa kalkışmaz ve dünya nükleer silahların konuşulmadığı bir döneme yeniden kapı aralayabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Rusya eğer üzerinde çok ciddi bir baskı olursa gerçekten de Avrupa'yı ya da örneğin İngiltere'yi nükleer füzeyle vurabilir mi? Yoksa Putin en üst perdeden konuşup kendince farklı bir strateji mi izliyor?
Bir diğer merak ettiğimiz konuysa elinde nükleer silah olduğunu bildiğimiz İngiltere saldırıya uğrarsa anında nükleer karşılık verir mi? Bu iki sorumuza yanıtlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. İngiltere medeniyetini yok etmek için 3 tane nükleer başlıklı füze yollamamız yeter. Dakikalar içinde ne olduğunu dahi anlayamayacakları bir yıkım yaşarlar. Bu kan donduran cümleler Rusya'da yayın yapan bir televizyon kanalındaki uzmana ait.